Makbule'den. Sultan, ben bu mektubu yazmamak için çok mücadele ettim. Valide Sultan'a söz vermiştim. Fakat taşıdığım sır benim vicdanıma çok ağır geldi. Ben bu sarayda herkese hakkımı helal ediyorum. Bir kişi hariç. Benim kudretim bu cihanda onu cezalandırmaya yetmez. Bu mektubu yazdım ki hak yerini bulsun. Beni öldürmeye kalkan Mim, Ha. Kim? Kimmiş onun canına kasteden? Mim, Ha. Başka harfi yok. Kim? Hayırdır sultanım? Mim, Mehmet, Mahmut. Kim? Kimmiş bu cani? Temkinli olun, temkinli olun. Bırakın silahlarınızı! Kaldır elini! Çevrenin, çevrenin! Geçin böyle. Bırak silahı, bırak! Elini indirme! Paşam, Allah mübarek etsin. Bankayı teslim aldınız. Allah padişahımızdan razı olsun. Onun zekası sayesinde. Kaçtı iblis. Bak, demedi deme. Bu Ömer seni deli gibi seviyor. Ama asıl önemli olan senin onu sevip sevmediğin. Gel Ömer, gel. Azrail'in sesine gel. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala Patrik İsmailiya'da aziz ilan etmekten vazgeçmiş. Gel Ömer, gel. Sesime gel.
tamamen açmadan ateş etme. Lan! At o silahı. Bak. Melike'nin altındaki sandalye bu sandalyeye bağlı. Ben buradan düşer ya da kalkarsam dışarıdaki ağırlık bu sandalyeyi çeker. Dolayısıyla Melike'nin altındaki sandalye de gider. Ha. Oradan koşar, yetişir, tutarım dersen bence yapma. Dikkat ettiysen telle bağlı. O tel anında gırtlağını keser. Şimdi at silahını. Sen ne şerefsiz bir herifsin lan. Aslan korkma. Kurtaracağım seni. Sağ salim. Kıpırdama Hüremiti. Yaklaşmak yok. Şimdi kasadan aldığın defteri ver. Bak buradan kalkarım. Melike de ölür. Kasadan aldığın defteri ver. Yapma Ömer. Yapma. Bu defteri yere alırım. Ama seni yere alamam. Bir umut, hep bir umut. Nereye kadar? Ha? Şimdi o defteri yere bırakacaksın. Bırak dedim. Tamam, tamam. Güzel. Şimdi ben buradan kalkacağım. Eğer çabuk davranırsan Melike'yi kurtarırsın. Anlaştık mı? Tamam. Siz birbirinizi deli gibi seviyorsunuz. Bir dahaki sefere ikinizi birden öldüreceğim. Sevdalıların ayrılmasını istemiyorum. Konuşma lan hadi. Şimdi bitirdim işini. Ne düşünüyorsun? Hain başlayınca bu evin penceresine çıkacağım. Sen aşağıdan beni Patrik Efendi diye işaret edeceksin. Ondan sonra Rum Patriği beni aziz ilan etmese de Ermenilerin gözünde bir aziz olacağım. Anlamıyorum. Neden bu kadar mühim? Ara ara görünen bir aziz için Ermenilerin yapmayacağı bir şey yoktur. Ayrıca zaten ölmüş olan bir adamı kimse öldüremez. Ben Eftin. Rum Patriği'nin temsilcisi olarak karşınızdayım. İlk kez tertip edeceğimiz açık hava ayini için... Önce İzmirli yanığı aziz ilan edin. Sonra sizin ailenize katılalım. Bana Rum Patriği böyle bir emir vermedi. Öyle bir beyanda doymadım. Sultan Abdülhamit Han Hazretleri'nin şehzadeleri Abdülkadir ve Burhanettin Efendiler. Destur!
Şu koyunlara bak. Onlar bile Osmanlı şehzadelerine itaat ediyor. Hemen harekete geçmemiz lazım. Bekle. Siz 2 yaver. Bizimle gelin. Sizler kalın. Ne yapıyorsun? Bana verilen emirler başka. Patrik 100 milyon. Sizlere mucizelerimi göstermek için geldim. Biat edin. Patrik Efendi! Daha sahur yapmadan iftar vaktini mi gözlersiniz? Vaziyet mühim paşam. Şakanın lüzumu yok. Ayin kaçtaydı? Başlamıştır. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Aç. Felaket hünkârım, felaket. Çok mühim bir jurnal aldık. Paşa hayırdır? Hünkârım, böyle bir şey nasıl söylenir ki hay Allah? Paşa anlat. Hünkârım, şehzadelerimize tuzak kurmuşlar. Bu Ermeni ayini sırasında çıkan arbedede zannederim ki şehzadelerimiz de şehit düşmüşler. Hünkârım, Patrik ölmemiş. Ayin sırasında ortaya çıkacakmış. İsyancıların arasında öldürecekler ki halk şehzadelerimize hücum etsin. Hünkârım, orduyu gönderelim. Tek bir isyancı kalmayıncaya kadar orduyu gönderelim. Dümdüz edelim. Şehzadelerimize bir şey olmayacak paşa. Kandan medet umanların hevesleri kursaklarında kalacak. Hünkârım, jurnal kesin. Bunlar bir hainlik yapacaklar. Biz her işimizde tedbirimizi alırız paşa. Sonra da Allah'a tevekkül ederiz. Patrik Efendi! Endişe etmeyiniz. Size gelen jurnal bize de gelmiştir. Biz tedbirlerimizi aldık. Şehzade efendiler bu milletin evlatlarıdır. Onları evvel Allah'a, sonra milletimize emanet ettik. Tuzak şehzadelerime değil milletimize kurulmuştur. Milletimiz bu tuzakları bozmakta fırtına gibidir. Evelallah. Bu milleti az sanarlar. Ama birlik olunca çoktan da çok oluruz. Ben milletimin ferasetine güvenirim paşa. Şehzadelerini gördükleri vakit nifak bitecektir. Hünkârım, affınıza mağruren Abdülkadir henüz tecrübesizdir. Burhanettin ise toydur. Ben derim ki orduyu gönderelim. Dedem Fatih tahta geçtiğinde 12 yaşındaydı paşa. Sahip Kıran 4. Murat Han 22 yaşında Lehlerin üzerine yürümek için Edirne'ye geldiğinde Lehler korkularından savaşmadan teslim oldu. Bu millet neden Hanedan Osman'a kıymet verir bilir misin paşa? Devletin banisi oldukları için. Hayır. Bedel ödedikleri için. Hangi devletin tarihinde şehit padişah vardır? Hangi idareci devletin bekası için ailesini feda etmiştir? Hünkârım, bunların gözü dönmüş. Şehzadelerimizi öldürecekler. Allah korusun, Allah korusun. Eğer Ermeni milleti şehzadelerimizi şehit edecek kadar bu devletin tebaası olmaktan çıktıysa ne biz ayakta dururuz ne bu devlet ayakta durur paşa. Efendiler! Biz buraya Şevket Penah Efendimiz, Abdülhamit Han'ın iradesiyle geldik. Askerimizi arkamıza bıraktık da geldik. Çünkü biliriz ki sizler bu milletin neferlerisiniz. Askerlerisiniz. Patrik Efendi gördüğünüz gibi yaşıyor.
Patrik Efendi ve avanesi bu ölüm oyununu sizi galyana getirmek için kurdu. Tuzakları boşa çıktı. Bizler Osmanlı'nın şehzadeleriyiz. Devletin gücü isyanı silah ile durdurmaya yeterdi. Lakin biz sizi kendimizden farklı görmeyiz. Payitahtta herkesin canı da, dini de emniyettedir. Şimdi evlerinize dönebilirsiniz. Sizleri kandırmalarına izin vermeyin. Yukarı baktığınızda devletin çatısını tepenizde görmezseniz unutmayın ki sizi selden, borandan, felaketten kurtaracak başka şey yoktur. Hasan. Hiram'ı yakalamam lazım. Hünkâr, bankadaki isyancılar teslim oldular. Sokak isyanları da bitti. Hamdolsun. Hünkâr, bir müjdeli havadis daha var. Ömer evladımız ölmemiş. Şükürler olsun. Kalbinize doğan hakmış hünkâr. Bütün bunlar neden başımıza gelir bilir misin paşa? Biraderim Murat Efendi yüzünden. Af buyurun hünkâr. Ah paşa! Murat Efendi küffara cesaret vermeyeydi. Kat'a devletimize bu kadar cüretkar saldıramazlardı. Hünkârım, bu İngilizler biraderinizden hala nasıl medet umarlar? Mahmut Paşa iyi bilir. Şehzadeliğimiz döneminde bir vakitler Londra'ya gitmiştik. Evet. Orada bizi pek güzel ağırlamışlardı Tahsin Paşa. Evet. Biraderim Murat Efendi'ye hürmet gösterdiler. Onun onuruna şölenler tertip edilmişti. Veliahttı. Osmanlı'nın istikbaliydi. Lakin kandırdılar. Mason locasına girdi. Sandı ki Osmanlı tahtına çıkınca İngilizlerle beraber dünyaya meydan okuyacak. Bilemedi. Bilemedi. Tam devletimizi felakete sürükleyecekken talih bizim yolumuzu açtı, tahta çıktık. Çok şükür. Hala ondan medet umarlar. Asim Paşa, Şeyhülislam Efendi ve fetva emirini çağırınız. Şeyhülislam? Fetva alacağız paşa. Emredersiniz hünkâr. Eğer defteri getirmediysen yüzünü dağıtırım Hiram. Bankadaki paraları alamadık ama bu onlardan kıymetlidir herhalde. Nihayet. Nihayet Abdülhamit'ten dişe dokunur bir şey kopardık. Temkinli ol yine de. Rakip Abdülhamit. Sille atayım derken gülleyi yemeyesin kafana. Bunu canın pahasına koru. Bu benim hayat emniyetim.
Zira padişah canını verir ama milletini vermez. Ya ben? Ortadan kaybolacaksın Hiram. Ben seslenmeden burnunu dahi çıkarma. Çok kırılırım. Nereye Herzl? İngilizlere. Bakalım bu defter kaç para ediyormuş? Bu defterde İngilizlerin Hindistan'a tamamen sahip olacakları şey var Herzl. Pazarlığını ona göre yap. Onlara al Hindistan'ı, ver İsrail'i diyeceğim. Tabii arada Abdülhamit var. Sara, biz şu defterde yazan isimlere karşılık İngilizlerden paramızı alalım ve şu bankayı artık kuralım. Sonra iktisadi olarak Osmanlı'yı bitirecek hamlelerimize başlayacağız. Paraya ihtiyacı olan sultana para verip İsrail'i satın alacağız. Bay Zaharov, verdiğiniz bütün sözler boşa çıktı. Payitahtta hayat normale döndü. Savaş yok, kargaşa yok, işgal yok, huzursuzluk yok. Çünkü Abdülhamit var. Fakat siz İngiltere ile Osmanlı'nın savaşacağını, Rusların da aradan sıyrılıp gücüne güç katacağına bizi çok inandırdınız. Her kurduğumuz hayale hayat vermek elimizde değil Sayın Sefir. Olan olmuş. Çare bulalım. Banka baskınında İngilizlerin en kıymet verdiği şey defterdi. Diyelim adamı buldum, defteri aldım. Rusya için bunun kıymeti ne? O defter gelmezse sizinle işimiz biter. Sizinle işimiz biterse bir daha asla silah satamazsınız. Karadeniz'de uçan kuşunuz olsa indiririz. Basit Zaharov. Silah satamazsa ölür. Hünkârım Makbule kızımızı gönderdik. Sevenleri birbirinden ayırmayalım dedik. İyi yapmışsınız sultanım. Kızcağızın yüzü gülsün. Bizim de bir yüzümüz gülebilse ya. Sizin niçin gülmezmiş yüzünüz? Devletimize yapılan hücumlar, evlatlarımızın talihsizlikleri. Talih bir kuştur sultanım. Yakalamak için koşturacaksınız. Yakaladığınız vakit avucunuzda çok sıkarsanız kuş ölür. Eğer gevşek bırakırsanız o vakitte kaçar. Siz ömrünüzde hiç yakaladınız mı o kuşu? Yakaladım. Sizi nikahıma aldığım gün. Siz elinizi sıksanız da, gevşek de bıraksanız, o kuş sizin avuçlarınızın içinden asla uçup gitmez. O kuş sizin avuçlarınızın kokusuna meftun. Sultanım, Makbule ailesiyle saraydan ayrılmış. Esma, Makbule'nin nereye gittiğini öğrenmeliyiz. Emredersiniz sultanım. Kimseye duyurmadan soruştur. Bidar kadınla Seniha Sultan kat'a işitmesin. Bu mektuptan da kimseye söz etme. Sultanım, ne yazıyor ki bu mektupta bu kadar geziyoruz? Bu mektup ya Seniha'nın ya Bidar'ın başını yakacak. Hünkârımız bu mektubu görmeli. Bir de Naime'nin meselesi var tabii. Yalnızca Naime mi? Hatice, Fehime, Abdülkadir. Hepsinin vakitleri geldi. Doğru söylersiniz. Ne yapmak lazımdır? Kemalettin sadıktır. Hele hayırlısıyla şu Ramazan bir geçsin de. Hünkârım, sualimi mazur görün ama siz neyle meşgul olursunuz öyle dikkatlice? Son cümlemizi yazalım da. Cihanda aşık-ı mehcur, sanma rahat olur. Neler çeker bu gönül.
söylesem şikayet olur. Hünkârımıza benim geldiğimi söyleyin. Bidar Sultanımız içeride. Sana içeride kim var diye sormadım. Hünkârımıza benim geldiğimi söyleyin. Sultanım, Bidar kadının emridir. Ben dışarı çıkmadan içeri kimse alınmasın buyurdular. O halde Bidar kadın çıktığında beni görmesini söyleyin. Felaket, felaket. Yandık, yandık. Bittik biz. Hayırdır Mahmut, ne oldu? Yani nasıl söylesem... Abdülhamit Han Şeyhülislam Efendi'yi çağırttı. Üstelik yanında fetva emini de var. Yemin ederim öldürecekler. Kimi öldürecekler Mahmut? Pederim olsa fetvaya gerek olmazdı valide. Dangalak. Sen böyle zevzek zevzek konuşmaya devam et. Dayın Abdülhamit, dayın Murat Han'ı öldürmek için katiline fetva almak üzere. Devlet köklerinden sarsılıyor. Sen hala beyhude latife peşinde koşuyorsun. Ne diyorsun sen Mahmut? Ne katli, ne fetvası? Seniham. Kurban olayım. Ayılıp bayılmadan beni güzelce bir dinle, sakince. Abdülhamit Han gece gece Murat Efendi'den bahsetti. Daha sonra da Şeyhülislam'ı çağırttı. Ben katiyetle eminim ki Şeyhülislam'dan fetva aldıktan sonra Murat Han'ı ortadan kaldıracak. Seniham. Pederim, bu mümkün mü? Caiz mi? Yani devletin bekası, milletin de topyekün istikbali söz konusu olunca fetva da alındı mı Abdülhamit'in babasının oğlu olsa kellesi gider. Sultan Murat demek umut demek. Mücadele demek, istikbal demek. Pederim bir şeyler yapmalıyız. Tek çare Sultan Murat Han'ı kaçıracağız. Ne kaçırması Mahmut? Olur yok böyle bir şey. Başka çaremiz yok Seniham. Tek çıkar yol bu. Sultan Murat Han sadece senin ağabeyin değil, aynı zamanda devletin de en temel direklerinden bir tanesi. Abdülhamit Han bu direklerden birini yıkarsa yıkım büyük olur. Hepimiz enkazın altında kalırız. Düşünsenize, Abdülhamit'in başına bir şey gelirse devleti Şehzade Abdülkadir mi yönetecek? İyi de pederim bu söylediğin kolay iş mi? Kolay değil tabii. Zorluğu var tabii. Hatice, babası Murat Han'ı ikna etmeli. Daha sonra Murat Han'dan ve Çırağan Sarayı'ndan mesul Vasfi Efendi'yi bizim saflarımıza çekmeli. Nasıl bizim saflarımıza çekecek? Bu öyle kuru kuruya olmaz. Bir vaatte bulunması gerekecek. Ne vaadinde bulunacak Mahmut? Evlilik. Mahmut saçmalama. Hatice'm Kemalettin Paşa'yı seviyor. Olmaz böyle bir şey. Yapamaz bunu. Seniham, devlet elden gidiyor. Sen hala aşk meşk peşindesin. Cık. Hatice, Vasfi Efendi'ye vaatler versin. Sözlerde bulunsun. Biz o süre içinde Murat Han'ı kaçıralım. Daha sonra ben Vasfi Efendi'ye 50 değil, 150 kere yol veririm. Hadi. Burada böyle durup durmakla olacak iş değil. Bir an evvel saraya gidelim de işlere hakim olalım. Hadi yürü. Kemalettin Paşa. Sultanım, burada mıydınız? Görmedim sizi. Öyle mi? Kim bilir aklınızı işgal eden nice meseleniz vardır. Ümit ediyorum ki bu meselelerden biri de izdivacımızdır. Öyle değil mi?
Neden susuyorsunuz? Sultanım, bizim izdivacımız mukadder değildir. Siz değil miydiniz paşa bana aşkınızı ilan eden? Siz değil miydiniz bu aşk uğruna harp etmeye yemin eden? Tabii Naime ile izdivaç ederseniz istikbaliniz asla akamete uğramaz. Bu meselenin Naime Sultan'la hiçbir alakası yok. Sizin aşkınız söküp atamayacağım kadar derindedir. Öyleyse niçin? Ben devletimde fitne çıkarmak istemem. Devletim için gerekirse sevdamı kalbime gömer, unuturum. Bundan sonra bu sevdada dilim lal, gözüm kör, kulağım sağırdır. Senin hiç acıman yok mu Kemalettin? Sen daha bahar görmemiş çiçeğe kışı getirirsin. Sen bana çölde vaha gösterip sonra serabım dersin. Yapma, yapma Kemalettin. Babanız bu devlet için kor olmuş bir fitnedir. Ve ben bu fitneyi körükleyemem. Theodor Herzl. Neredesin? Yahudilerden aldığın paraların hepsini Abdülhamit'e kaptırdın. Şu payitahta geldiğinden beri ne kadar katil, düzenbaz, uğursuz varsa onlarla düşüp kalkıyorsun. Yaptığın her hamlede de başarısız oluyorsun. Bu halini tarihe göm. Herkes başka bir Herzl'ı tanımalı. Başka bir Herzl'ı. Başka bir Herzl'ı. Herzl? Bay Zaharov. Şu işe bakın. Bin bir zahmetle bankadan defteri aldım, İngilizlere pazarlığa gittim lakin... Kazıklandın mı yoksa Herzl? Maalesef kazıklayacak adamı bile bulamadım. Abdülhamit İngiliz seferi istifa ettirmiş. Adam da kurtuldum diye uçarcasına gitmiş Londra'ya. Demek deftere müşteri yok. Aslında böylesi daha isabetli belki de. Herzl, o defteri bana ver. Neden diye sormaya lüzum bile görmüyorum. Çünkü vermem. Kusura bakma Herzl. Benim ticari ahlakıma göre istediğim şeyi vereceksin. Yoksa ölürsün. Size hatırlatmak isterim ki ben bir Siyonist lideriyim. Ve bana doğrulttuğunuz silah aynı zamanda bütün Yahudilere doğrultulmuş demektir. Ve o olasılıkta da defteri yine de alamazsınız. Defteri sakladın. Elbette sakladım. Topuklarına sıkarım. Dizlerine sıkarım. Canın o kadar yanar ki kafana sıra gelinceye kadar defteri nereye sakladığını söylersin Herzl. Belki. Ama eğer bir Yahudi liderini öldürürseniz bütün ticari ilişkileriniz biter. İlişki kurduğunuz bütün silah tüccarları Yahudi. Para istediğiniz bankaların başında Yahudiler var. Siz bizim esirimizsiniz Bay Zaharov. Haklısın. Silahın, paranın, iktidarın olduğu her yerdesiniz. O silahı bir Siyoniste doğrultup sıkabilecek tek kişi Abdülhamit. Lakin o da bizi öldüremeyecek. Çünkü çok yalnız bir adam. Bundan o kadar emin olma. Herzl. Sonunda payitahttan kurtuluyorum. Mehmet, Mahmut.
Buyurun. Beni emretmişsiniz. Emretmedim Bidar kadın. Gelmeniz için sadece rica ettim. Siz kim oluyorsunuz da beni huzurunuza çağırıyorsunuz? Bu yaptığınız küstahlıktır. Hünkârımızın yanına girmişsiniz. Kapıya da kalfanızı dikmişsiniz. İçeri kimse alınmasın diye de emir vermişsiniz. Beni buna siz mecbur ettiniz. Bu haremde ben emrederim. Ve benim emirlerim yerine getirilir. Bu yaptığınız tekrarlanmasın. Beni görmek istediğiniz zaman bu haremin nizamına münasip hareket edeceksiniz. Ben istediğim zaman hünkârımı gidip görebilirim. Öyle kapıya nöbetçi dikerek buna mani olamazsınız. Sizin meseleniz anlaşıldı. Sizin bu haremin nizamını tekrardan öğrenmeniz elzem. Ben Abbas prensiyle Tatar prensesinin kızıyım Bidar kadın. Soylu bir prensesim. Ben bu nizamların içine doğdum. Ya siz? Sizin aileniz? Köle miydiniz, çiftçi mi? Neydiniz? Mısır'a sultan olduktan sonra öncesinde ne olduğunuzu kimse sormaz. Benim 2 kardeşim Osmanlı paşasıdır ve şerefle devletlerine hizmet ederler. Benim öyle bir oğlum var ki sizin soyunuza yeter. Ben şehzade doğurmuş bir anayım Fatma Pesent Hanım. Kendinize gelin ve benim karşıma çıkmaktan kaçının. Havadislerinizi aldım. İkinizi de tebrik ederim. Bu madalyalar devletimizin sizinle iftihar ettiğinin temsilidir. Biz vazifemizi yaptık. Siz lütfettiniz. Allah imanın nişanını gönlünden eksik etmesin. Bağışlayın. Lakin kabul etmek istemem. Niçin? Her ne kadar oraya gitmiş olsam da hürriyet taleplerinin haksız olduğunu düşünmüyorum. Lütfettiğiniz bu madalyayı kabul etmemem en doğrusu olur. Hürriyet. Hürriyet. Adaletle savaşan bir hürriyet arzusu. Hürriyet isterler lakin insanları öldürürler. Hürriyet isterler lakin adil nizamın yıkılmasını haykırırlar. Söndürün mumları. Gel benimle. Diyelim ateşe meydan okuyup hür olmak istersin. Ateşin hürriyetine meydan okuyabildin mi? Belki elimi uzatarak meydan okuyamam. Ama hürriyetimi elimden almak isteyeni söndürürüm. Şimdi de karanlıkta kaldım. Hür olmak için devletimizin nizamını bozarsan dünyanın zindan olur. Abdülkadir Efendi.